5000 yıl önce bir memur avucundaki kil topağına mührünü bastı. O kil parçası bugün hala duruyor. Üzerinde tek bir harf yok. Çünkü yazı henüz icat edilmemişti. Ama bu dünyanın bilinen en eski arşivlerinden birinin belgesi. Belgeyi bir kapıdan söktüler. Kapı bir depoya açılıyordu. Depo bir saraya aitti. Ve o saray kazıyı yürüten ekibin ifadesiyle dünyanın bilinen en eski kamu sarayı. Burası Malatya. Fırat'a bakan ovada katman katman yükselmiş bir tepe. Arslan Tepe. Bu bölümde o tepede devlet dediğimiz şeyin doğuşunu izleyeceğiz. Yazıdan önce, şehirden önce. Höyük üst üste yaşanmış hayatların tepesidir. Bir köy kurulur, yıkılır, molozun üstüne yenisi kurulur. Binlerce yıl sonra ortaya her katı ayrı bir çağ olan bir yön çıkar. Arslantepe'nin katmanları Kalkolitik çağdan Orta Çağ'a kadar uzanıyor ve dip henüz bulunmadı. Son kazılarda çıkan seramikler ilk yerleşimin 8000 yıl önceye uzandığına işaret ediyor. Bu tepede kazı 1961'den beri kesintisiz sürüyor. 60 yılı aşkın süredir aynı ekip. Roma Sapienza Üniversitesi'nin misyonu. Bayrak elden ele geçti. Pulisi'den Palmieri'ye, Palmieri'den Frangipani'ye. Bugün kazıyı Francesca Balossi Restelli yönetiyor. Bu tek bir sezonun işi değil. Her yaz ekip geliyor, 2,5 ay kazıyor. Sonra buluntular yıllarca laboratuvarda okunuyor. Bugün çalışma, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Roma, Hacettepe ve İstanbul Üniversitelerinin ortak yürüttüğü bir program. 65 yılda bu tepeden çıkan bilgi tek başına bir kütüphane dolduruyor. Tepenin adı en üst katmanından geliyor. Demir çağında burada Geç Hitit Beyliği vardı. Kapısını taş aslanlar bekliyordu. Arslantepe adı o aslanların hatırası. Ama bu bölümün hikayesi aslanlardan çok daha derindi. 2021'de UNESCO Arslantepe'yi Dünya Mirası listesine aldı. Gerekçe tepenin güzelliği değildi. Gerekçe bu tepenin insanlık tarihindeki bir eşiği belgelemesiydi. Devlet toplumlarının doğuşu. O eşik M.Ö. 4. bin yılın sonunda bu tepenin belli bir katmanında duruyor. Kazı literatüründeki adıyla 6A dönemi. Şimdi o katmana ineceğiz. İnmeden önce bir şey bilmek gerekiyor. Saray bir anda ortaya çıkmadı. Aynı yamaçta saraydan yüzyıllar önce törensel bir yapı vardı. Kazı adıyla Tapınak C. Malın toplanıp yeniden dağıtıldığı düzen önce o tapınağın çevresinde kuruldu. Milattan önce 3400 civarında tapınak terk edildi ve yerine 4000 metrekareyi aşan bambaşka bir şey inşa edildi. Karşımızda kerpiçten anıtsal bir yapılar bütünü var. Koridorlar, avlular, tapınak bölümleri, depolar. Hepsi tek seferde, tek bir irade tarafından planlanmış. Tarih, milattan önce yaklaşık 3350 ile 3100 arası. Uzun süre buna temkinle kamu binaları dendi. Sonra kazı, kompleksin içinde bir kabul salonu ortaya çıkardı. Yöneticinin insanları huzuruna aldığı bir salon. O keşifle birlikte ekip kelimeyi kullanmaya başladı. Burası bir saray. Böyle bir yapıyı dikmek yalnız kerpiç ve emek istemiyor. Duvarların sıvası için kireç gerekiyordu. Kireç içinse taşı günlerce yüksek ısıda yakmak. Yani sarayın arkasında görünmeyen bir sanayi var. Ocaklar, odun, iş gücü, zamanlama. Devlet dediğimiz şey ilk önce böyle bir örgütlenme becerisi olarak görünüyor. Koridorun duvarında boyalı bezemeler korunmuş. Kabul yapısındaki bir duvar resmi, dönemin mühürlerindeki bir sahneyi andırıyor. Ne anlattıklarını kimse kesin bilmiyor ama bir şeyi kesin gösteriyorlar. Bu duvarlar mesaj vermek için boyandı. Zamanı yerine koyalım. Karahantepe'nin sütunları dikildiğinde bu sarayın kuruluşuna daha 6000 yıl vardı. Saray kurulduğunda ise Mezopotamya'da yazının icadına yaklaşık bir 100 yıl, Mısır'da piramitlere 700 yıl vardı. Bu saray yazısız bir dünyanın eseri. İşin tuhafı şu, burada şehir yok. Etrafında surlarla çevrili büyük bir kent, kalabalık mahalleler yok. Köyler ve çoban topluluklarıyla çevrili bir tepede tek başına bir güç merkezi var. Kazı ekibi bu düzene şehirsiz devlet diyor. Burada akla hemen bir soru geliyor. Bunu Mezopotamya mı öğretti? Aynı yüzyıllarda güneyde Uruk yükseliyordu ve Arslantepe'de onun izleri var. Kaplarda, mühür sahnelerinde. Ama kazı ekibinin ısrarla söylediği şu, burası bir koloni değil. Yerli bir gelenek, güneyle temas ediyor ve kendi çözümünü kuruyor. Peki bir yapıya devlet dedirten şey ne? Krallar mı? Ordular mı? Anıtlar mı? Arslantepe'nin cevabı daha sade ve daha rahatsız edici. Cevap 2 odada saklı. Biri kayıt tutuyordu, öbürü silah. Önce kayıt odası.
Merkezi avlunun batısında 3 depo var. En küçüğünde kazı 175 kil mührü olduğu yerde hiç bozulmamış halde buldu. Sistem çalışır durumda yakalanmıştı. Sistem şöyle çalışıyordu. Deponun kapısını iple bağlıyorsun, düğümün üstüne yaş kil bastırıyorsun ve kile yalnızca sende olan mührü basıyorsun. Artık o kapıyı senden habersiz kimse açamaz. Açarsa kil bunu söyler. Kapı açılırken kil kırılıyordu ama kırıklar çöpe gitmiyordu. Toplanıyor, sayılıyor, saklanıyordu. Kim açtı, hangi mühürle, kaç kere kırık kilin hesabı tutuluyordu. Bu bir arşivdi. Sarayın bir çukurunda bu kırıklardan 5000'den fazla bulundu. 1728'inde mühür izi hala okunuyor ve yanlarında seri üretilmiş yüzlerce basit kase. Kazıcıların okuması şu: burada mal dağıtılıyor, tayin veriliyor ve her seferinde kayıt düşülüyordu. Bu kaseler bir şey daha söylüyor. Yemek dağıtmak, kimin içeride olduğunu her gün yeniden ilan etmektir. Kaseyi alan dahildir, alamayan dışarıda. Sarayın gücü yalnız depolarında değil, o sofranın kenarında duruyordu. Kırıkların üstünde 211 farklı mühür sayıldı. 211 farklı yetkili demek bu. Malı teslim alan, teslim eden, kapıyı açan, kapatan. Yazı yok ama bürokrasi var. Mühürle, kilitle, aç, kır, kırığı sakla, say. Bu döngü yazının bütün işini yazısız görüyordu. Toplam 2145 kil belge tek bir yayında toplandı. Adı her şeyi özetliyor. Yazıdan önce merkezi bir yönetim sistemi. Okulda öğretilen sıra bellidir. Önce yazı bulunur, sonra devlet kurulur. Arslantepe bu sıranın zorunlu olmadığını gösteriyor. Burada kayıt yazıdan önce geldi. Devlet kendi defterini kilden tuttu. Peki bu defterin düzenini kim koruyordu? İkna her zaman yetmez. Koridorun öbür ucundaki oda bu sorunun cevabı. 1980'lerde kazı saray kompleksinin bir yapısında bir grup silah ortaya çıkardı. 9 kılıç ve uzun hançer. Bakırla arseniğin alaşımından dökülmüş, bilenmiş, parlatılmış. Uzunlukları 45 ile 60 santim arasında. Kabzası, balçağı ve namlusuyla tam bir kılıcın anatomisi. 3 tanesinin kabzasına gümüş kakma işlenmiş. Bunlar aletten fazlası, statü nesneleri. Tarihleri milattan önce yaklaşık 3300. Bu keşiften önce bilinen en eski kılıçlar 1600'lere tarihleniyordu. Arslantepe, kılıcın tarihini bir hamlede 1000 yıldan fazla geriye çekti. Kazı başkanının ifadesiyle dünyanın bilinen en eski ve ilk kılıçları. Bu silahlar aynı zamanda bir zanaat sıçramasının kanıtı. Analizler alışılmadık alaşımlar gösteriyor. Nikel içeren arsenikli bakır, gümüş bakır karışımları. Yani burada biri cevheri tanıyor, oranı biliyor, ısıyı yönetiyor. Metal işçiliği bir usta işinden çıkmış, sarayın hizmetine girmişti. 9 kılıcın bir savaşta kullanılıp kullanılmadığını bilmiyoruz. Bildiğimiz şu: hepsi sarayın içinde bir arada duruyordu. Zor kullanma araçları tek bir merkezin elinde toplanmıştı. Buna silah tekeli denir ve devletin en eski tariflerinden biridir. Şimdi tabloyu birleştirin. Bir elde defter, 2000 küsür kil kayıt, öbür elde kılıç, merkezde toplanmış zor. Vergiyi sayan da, itirazı bastıracak olan da aynı çatının altında. Devlet dediğimiz şey bildiğimiz kadarıyla ilk kez burada bu biçimi aldı. Yazısız, şehirsiz ama defterli ve kılıçlı. 5000 yıldır değişen çok şey var. Bu ikili değil. Bu noktada internetteki başlığa dönmek gerekiyor. Dünyanın ilk kraliyet sarayı Malatya'da bulundu. Bu cümle iki yerinden aksıyor ve ikisi de önemli. Birincisi ilk kelimesi. Kazı ekibinin kendi ifadesi daha dikkatli. Dünyanın bilinen en eski kamu sarayı. İlk bir sıralama iddiasıdır. Kazılmamış tepeler adına konuşur. Bilinen en eski yalnızca kanıtın gösterdiğini söyler. Bu kanalı izleyenler bu farkı Karahan Tepe'den hatırlayacak. İkincisi kraliyet kelimesi. Kraliyet bir kral varsayar. Oysa sarayın kendi katmanında bir kral mezarı yok. Bulunan şey bir yönetim aygıtı, salonlar, depolar, kayıtlar, silahlar. Tahta kimin oturduğunu gösteren bir isim, bir mezar, bir yazıt henüz yok. Yani başlık kanıtın bir adım önünde koşuyor. Ama bu sefer fark küçük. İddianın çekirdeği sağlam. Asıl hikaye zaten sıralama değil. Asıl hikaye mekanizmanın kendisi. Ve o mekanizma bu tepede elle tutulur halde. Ve bu mekanizmanın hikayesi mutlu sonla bitmiyor. Çünkü ilk devlet hakkında öğrendiğimiz son şey şu: kalıcı değildi. Milattan önce yaklaşık 3100. Saray büyük bir yangında yıkıldı.
Kerpiç duvarlar ateşte tuğlalaşıp devrildi. Kayıt odaları, silah deposu, kabul salonu hepsi aynı külün altında kaldı. Yangının kimin işi olduğu bilinmiyor. Sonrası kazı kesitinde açıkça okunuyor. Sarayın külü üstünde dallardan ve çamurdan örülmüş kulübeler. Çakta değil, elde yapılmış kırmızı siyah açkılı çanaklar. Kafkasya bağlantılı çoban gelenekleri, literatürdeki adıyla Kuru Aras kültürü. Aynı tepe, 200 yıl arayla iki ayrı dünya. Altında memurların sarayı, üstünde çobanların kulübeleri. Devlet bir kere doğup hep süren bir şey değil, yanıp sönen bir şey. Ve tam bu geçiş çağından tepenin eteğinde bir mezar var. Taş levhalarla örülmüş bir sanduka, içinde 30-40 yaşlarında bir adam. Yanında 75 metal eşya, bakırdan, gümüşten ve altından kaplar, bir taç bandı, iğneler, silahlar. Kazı literatürüne kral mezarı diye geçti, tırnak içinde. Mezarın asıl ağır detayı kapağında. Sandukayı örten taşların üstünde 4 genç yatıyordu. Yaşları 12 ile 16 arasında. Üzerlerinde içerideki adamın takılarına benzer süsler vardı. Kazıcıların yorumu kendi ihtiyat paylarıyla muhtemelen kurban edildiler. Güç el değiştirirken birileri bunu şiddetle mühürlemek istemişti. Bu mezarın bir yeniliği daha var. Daha önce metal ölülerle birlikte bu ölçüde toprağa gömülmezdi. Burada 75 parça bir daha kullanılmamak üzere gömüldü. Servetin gösterilerek yok edilmesi, güç iddiasının en pahalı biçimi. Benzer tartışma yakın çağdan Başur Höyük mezarlığı içinde sürüyor. Erken devletin doğuşu anlaşılan yalnız defterle ve kılıçla değil, zaman zaman törensel şiddetle de yazıldı. Bu satırlar hala tartışılıyor ve tartışılması iyi. Tepe'nin son sınavı ise bizim çağımızdan. 6 Şubat 2023 depremleri Malatya'yı vurduğunda Höyük'te müzesi de hasar aldı. Alan ziyarete kapatıldı. Çatı yenilendi, yollar yeniden kuruldu. 8 Ağustos 2026'da Arslantepe yeniden açıldı ve bu kez bir ilkle. Kabul salonu, basındaki adıyla taht odası ilk kez ziyarete açık. Kazı ekibinin basına aktardığına göre platformun yanında yöneticiye özel bir içki kabı, arkasında bir tören ateşinin izi bulunmuştu. Yani 5000 yıl önce yangından kalkan tepe şimdi depremden de kalktı. Ve devletin doğduğu salonun kapısı tarihinde ilk kez herkese açık. Malatya'ya yolu düşen herkes bu hikayenin içinde yürüyebilir. Bir gün Fırat Havzası'nda yeni bir tepe kazılır ve daha eski bir saray çıkar mı? Çıkabilir. Bilinen en eski unvanlar emanettir ama bu tepenin anlattığı şey unvandan büyük. Devletin doğduğu ana bir arşiv odası ve bir silah deposu eşlik ediyordu. Defter ve kılıç. 5000 yıl önce bir memurun kile bastığı mühürden bugünün dünyasına uzanan aynı ikili. Arslantepe'nin katmanları bunu unutmadı. Biz de unutmayalım diye kazıyorlar. Bu hikaye ilginizi çektiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Karahan Tepe'nin mühürlü odasını ve Göbekli Tepe'nin sütunlarını anlattığımız bölümler ekranda. Sizce Arslantepe'deki güç ikna ile mi kuruldu, zor ile mi? Yorumlarda buluşalım.